Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ramazan Usta. Bugün sizlere en lezzetli çiğ köftenin tarifini vermeye geldim. Saklanan, gizlenen tüm sırları paylaşmaya geldim. Öncelikle rahat olun arkadaşlar. Bu işin uzmanı ve tüm sırları sizlerle paylaşan bir ustanız var. Ramazan Usta tüm detayları gösterecek ve muhteşem bir çiğ köfte yapmayı öğreneceksiniz. Haydi bakalım detaylar. 5 yemek kaşığı isotu yarım su bardağı zeytinyağıyla ıslatıyoruz. Bu şekilde isotun rengi, kokusu daha güzel olacak. Ustanız tüm detayları anlatmaya devam ediyor. Arkadaşlar 5 yemek kaşığı pul biberi de aldım. Aynı şekilde zeytinyağıyla ıslatıyorum. Kalan yarım su bardağı zeytinyağımı pul biberimin üzerine döktüm. Şöyle karıştırıyorum. Efsane tadı oluyor bu şekilde yaparsanız. Diğer baharatları anlatıyorum. 4 tatlı kaşığı kırmızı acı toz biberi alıyorum. Bir kaseye koydum. Aynı kaseye 2 tatlı kaşığı kimyon, 2 tatlı kaşığı da yeni bahar ekliyoruz. Bakın bunları zeytinyağına yatırmıyoruz. Bunlar bu şekilde bekleyecek. Baharatlarımız bu kadar. Şimdi diğer detaylara geçiyorum. 2 adet limonu aldım. Ortadan ikiye kestim. Bir aparat yardımıyla limonun suyunu sıkıyorum. Sıktığım limonun suyunu bir bardağa alıp masada bekletelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi öncelikle hazırlık aşamasını yapıyorum. Tüm malzemelerimi hazırlıyorum. Daha sonra çiğ köfte yoğurmaya başlayacağım. Yarım çay bardağı nar ekşisi var arkadaşlar. Orijinal nar ekşisi. Ekşiliği çok fazla. O yüzden yarım çay bardağı kullandım. 2 su bardağı domates püresi var. Su bardağı ölçümüz 200 milim. Domates pürelerimiz hazır. 2 su bardağı zeytinyağı. Bunlar da çok önemli. İnanılmaz lezzet verecek. Çok sağlıklı bir çiğ köfte tarifi veriyorum. 3 adet soğanım var. Soğanlarımı küçük parçalar halinde kesip robota atıyorum. Burada robottan geçeceğiz. Soğanın posası lazım arkadaşlar. Rendelemiyorum. Çünkü o zaman ağzımıza soğan parçaları gelebilir. Evet, robottan geçtikten sonra acı suyu da gitsin diye çeşmenin altını güzelce yıkıyorum. Hiçbir acılığı kalmıyor. Şöyle süzülsün diye bir köşede bekletiyorum. Bir ıslak bezi aldım. Tepsinin altına koyuyorum ki yoğururken tepsimiz kaymasın. Bu püf noktayı da Ramazan Usta verdi. Daha sonra Duru marka esmer köftelik ince bulgurumuz var. Tam 1 kilo. 1 kiloyu tepsinin içine boşalttım. Arkadaşlar bu çiğ köftemiz en az 10 kişilik. Ona göre sizler azaltabilirsiniz miktarını. Soğanımı da tepsiye alıyorum. Bir baş sarımsak var arkadaşlar. Sarımsak fazla olursa lezzetli olur. Hepsini rendeliyoruz. Beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi illerden, hangi ilçelerden, hangi ülkelerden? Yorum bölümüne yazarsanız nerelerden izlendiğimizi görmüş oluruz. Arkadaşlar hazırlıklarımız bitmek üzere. Tepsimize 3 yemek kaşığı domates salçası alıyorum. Daha sonra 2 yemek kaşığı da biber salçası alıyoruz. Toplamda 5 yemek kaşığı salça yeterli. 1 tatlı kaşığı tuzu, sarımsak ve soğanların üzerine atıyoruz. Burada tuzumuz eriyecek. Bulgurun üzerine atmıyoruz. Burası önemli. Evet, bakın hazırlıklarımız nasıl? Muhteşem değil mi? Çiğ köfte yoğurmadan önce böyle hazırlık yapalım ki yoğururken kolaylık olsun. Ramazan Usta artık yoğurmaya hazır. Öncelikle şu üzerindeki beyaz kıyafeti çıkarıp gördüğünüz gibi daha rahat elbiseyle çalışmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Artık başlıyoruz arkadaşlar. Allah'ım sen yüzümüzü kara çıkarma. Nefis muhteşem bir çiğ köfte olsun diyorum. Öncelikle soğanı ve sarımsağı şöyle tuzla beraber yediriyorum.
Daha sonra salçayı da soğan ve sarımsakla karıştırıyorum. Ustanızın yaptığı gibi yapın. Her noktasına dikkat edin. Daha sonra arkadaşlar bulgurumuzdan azar azar alıp harcımızın içine alıyoruz. Burada bulgurumuzu güzelce yediriyoruz. Avucumuzun iç kısmıyla yoğuralım. Size bir püf nokta vermek istiyorum. Bir malzemeyi eklediğimiz vakit en az 5 dakika yoğuralım. Ondan sonra diğer malzemeyi ekleyelim. Yani bütün malzemeler aynı anda kesinlikle eklenmiyor. Buna dikkat ediyoruz. 5 dakika kuralı. Arkadaşlar 2 su bardağı domates püresi vardı. Domates pürelerimin hepsini tepsiye alıyorum. Aynı bardağa yarım su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Şöyle bir çalkalıyoruz. Tüm domatesler çiğ köfteye girsin ve yarım su bardağı su da çiğ köfteye lezzet verecek. Bunu da söylemiş olalım. Arkadaşlar yoğurmaya başladık. Şöyle karıştıralım. Dediğim gibi 5 dakika kuralı çok önemli. 5 dakika yoğurup diğer aşamalara geçeceğiz. Ramazan Usta tüm detayları, püf noktaları tek tek sizlere gösterecek. Bu videodan sonra hepiniz çiğ köfte ustası olacaksınız. 5 dakika yoğurdum. Şimdi zeytinyağında beklettiğim acı, pul biber ve isotları da aynı anda çiğ köftemi ekliyorum. Tekrardan şöyle bir karıştırıp 5 dakika yoğurmaya başlayacağım. Hiçbir yerde bulamayacağınız, göremeyeceğiniz detayları, püf noktaları veriyorum. 5 dakika geçti. Şimdi diğer baharatlarım vardı. Kimyon, yeni bahar, kırmızı toz biber. Aynı anda hepsini ekliyoruz. Ne yapıyoruz? Artık siz de öğrendiniz. 5 dakika boyunca güzelce yoğuruyoruz. Arkadaşlar bu 5 dakika kelimesini fazla kullanmış olabilirim ama söylemek zorundaydım. Bir su bardağı zeytinyağımı alıyorum. Çiğ köftemi ekliyorum. Bir su bardağı zeytinyağı da bekliyor. Onu da en son aşamada kullanacağım. 5 dakika yoğuruyorum. Daha sonra diğer aşamaya geçiyoruz. Yarım çay bardağı nar ekşim vardı. Bunu da ekliyorum. Tekrardan şöyle bir karıştırıp yoğurmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar artık çiğ köftemizin sonlarına doğru geldik. İnanın ben de yoruldum. Sizler de yoruldunuz. Artık kollarınız çok yorulursa yumrukla da yoğurma işlemi yapabilirsiniz. Limon. Arkadaşlar limonumuz vardı. Buradaki püf nokta limon. Çiğ köfte hazır olmaya yakın zamanda döküyoruz. Limonu en başta dökmeyin sakın. Buraya da dikkat edin diyorum. Limonu da döktüm. Şöyle karıştırıp yoğurma işlemine devam ediyorum. Artık son aşamalara geldik ve çiğ köftemiz hazır sayılır. Burası artık işin şov kısmı. Çiğ köftemi baklava dilimleri şekline getirip üzerine kalan bir su bardağı zeytinyağımı ekliyorum. Zeytinyağım inanılmaz lezzet veriyor. Hem de daha sağlıklı bir çiğ köfte yemiş oluyoruz. Şöyle bir karıştırıyorum. Ustanız gördüğünüz gibi 5 dakika daha yoğurup ve son halini vermiş olacak. Bakalım bu çiğ köfte nasıl olmuş kıvamı? Başımızdan aşağı dökülecek mi? Tabii ki de dökülmüyor. Ramazan Usta muhteşem bir çiğ köfte yaptı. Çiğ köfteyi tavana atmak isterdim fakat hanım buna izin vermiyor. Bu şekilde deneyip sizlere göstermiş oldum kıvamını. Muhteşem tuttu. Görüyor musunuz son halini? Bence çok ama çok lezzetli. Arkadaşlar bir püf nokta daha vermek istiyorum. Bir kaseye çok az zeytinyağı, çok az da limonun suyunu ekleyip plastik bir eldiven giyip bu şekilde çiğ köftenizden sıkımlar yaparsanız daha parlak, daha güzel çiğ köfteler olmuş olur. Hem de işin şov kısmı burası. Arkadaşlar sizlere bir lavaştan dürüm yapmak istiyorum. Lavaşı çiğ köfte tepsisinin üzerine attım. Elimle bastırdım. Rengini, kokusunu aldı. Bir avuç
çiğ köftemi avucumun içiyle lavaşımın orta yüzeyine yayıyorum. Daha sonra damak tadınıza göre marul ya da diğer yeşillikler ekleyebilirsiniz. Ben maruldan şöyle bir parça ekledim. Kornişon, turşum var. İnce ince şeritler halinde kestim. Turşumu da ekleyip birazcık limon. Limon da inanılmaz lezzet veriyor. Limonumu sıkıyorum. Son olarak nar ekşimden şöyle gezdiriyorum. Bu şekilde çiğ köfte dürümümüz hazır. Hem ekonomik, hem sağlıklı, hem de çok lezzetli. Arkadaşlar, böyle bir çiğ köfte dürümü genelde 40 TL'ye satılıyor şu an için. Ama evinizde yaptığınız vakit çok ekonomik oluyor. Sizler için bir de tabağa sunum yapmış olayım ve daha sonra tadım zamanı tekrar görüşelim diyorum. Arkadaşlar, nasıl olmuş? Muhteşem değil mi? Beğendiniz mi acaba? Ramazan Usta sizler için tadına bakmak istiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ben tadına bayıldım. Sizler için dürümden de bir lokma ısırmak istiyorum müsaadenizle efendim. Tadı gerçekten çok güzel arkadaşlar. Muhteşem olmuş. Ben çok beğendim. Ramazan Usta'nın yaptığı gibi yaparsanız evinizde muhteşem çiğ köfteler yersiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ramazan Usta bugün sizlere çiğ köfte tarifini verdi. Detaylarını, püf noktalarını anlattı. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Ailenizle, sevdiklerinizle mutlu kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Ramazan Ustam kanalında kalın. Bu haftada bizden bu kadar. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.